Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu video serisinde sizlere atölyemde kullandığım cihazları ve ekipmanları paylaşacağım. İlk videomda sizlere kullanmış olduğum Superbag marka monoblock 26 adet çekmeceli organizeri tanıtacağım. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Öncelikle arkadaşlar boyutlarına baktığımızda uzunluğu 49,5 santim, derinliği 16 santim, yüksekliği ise yaklaşık 25 santimdir. Büyük çekmecelerimizden birine baktığımızda derinliği 14 santim, eni 11 santim, yüksekliği ise 6 santimdir. Küçük çekmecelerimizden birine baktığımızda ise büyük çekmecede olacağı gibi derinliği 14 santim, eni yaklaşık 5,5 santim, yüksekliği de yaklaşık 4 santimdir. Görmüş olduğunuz gibi solda ve sağda olmak üzere toplam 6 büyük çekmecemiz bulunmaktadır. Burada da 20 adet küçük çekmecemiz bulunmaktadır. Arkadaşlar, sizlere genel boyutunu ve çekmecelerin boyutunu aktardıktan sonra az çok hangi malzemeleri sığacağını, hangi malzemelerin sığamayacağını düşünmüşsünüzdür. Hadi gelin şimdi benim hangi malzemeleri çekmecelere koyduğuma bakalım. Öncelikle sol taraftan büyük çekmecemize bakalım. Şimdi arkadaşlar bu çekmecemde şarj edilebilir piller, şarj edilemeyen piller, BMS devreleri, TP4056 pil şarj devresi var. Pil yatakları var. Normal piller var. Yani bu tip malzemeleri burada muhafaza ediyorum. Bir alttaki çekmecede ise bir sürü kondansatörüm olduğu için hem bütün kondansatörler bu çekmecenin içinde hem de kendi aralarında ise böyle bir gruplandırma yaptım. İhtiyaç durumunda kolaylıkla bulabileyim diye bu şekilde. Bir alt çekmecede ise makaronlarım bulunmaktadır. Çeşit çeşit boyutlarda makaronlarım bulunmaktadır. Diğer büyük çekmecelerimde ise görmüş olduğunuz gibi farklı değerlerde dirençlerim bulunmaktadır ve bunları da yine kendi aralarında böyle gruplandırdım. Burada mesela kilo ohm değerinde olan dirençler var. Bu çekmecede de yine belli bir kilo ohm'a kadar dirençler var. Mesela burada ise şu aparatları kullanmıyorum. Bunları isterseniz bölebilirsiniz. Çekmeceye koyacağınız malzemeleri de bölmek istiyorsunuz. Bunları yine bu şekilde bölebilirsiniz. Burada ise mesela ohm düzeyinde, değerinde olan şeyler var. Dirençleri var. Mesela kendi aralarında da böyle bir gruplandırma yaptım. Şimdi küçük çekmecelerimize baktığımızda ise burada mesela on-off anahtarlarını, toggle switchlerini, butonları filan koydum. Mesela rahatlıkla böyle sığıyor. Mesela çok olan malzemelerde ise mesela burada bakın mesela Clemens'ler. Mesela ben bu Clemens'leri bir şeye koysam mesela sığmaz ya da sığsa alırken sıkıntı yaşarım. O yüzden yerim olduğu için iki parçaya böldüm. Ayrıca burada da aparatlar geliyor. Burada da koyarak separatör geliyor. Buradaki separatörü koyarak iki farklı malzemeyi de koyabilirsiniz. Malzemenin azlığına, çokluğuna göre. Burada yine bu malzemelerim var. Burada mesela transistörlerim var. Bunları da yine kendi içinde gruplandırdım. Yine burada da
transistörlerim var. Soğutucuları var. Mesela burada yine gruplar halinde potansiyometrelerim var. Yine burada da aynı şekilde potansiyometreler, potansiyometre başlıkları falan bulunuyor. Yine bunları da ikili halde koydum. Burada mesela neyimiz varmış? Mesela diyotumuz varmış. Biren 4007. Mesela ihtiyaç olduğunda direkt buradan alıyorum. Sonrasında buraya paketini koyuyorum. Burada ne var? Ses jack'ı var. Konnektörü var. Burada ne var? Entegre şeyleri var, aparatları var. Burada ne var mesela? Burada da mesela rölelerim var. MTC'ler, PTC'ler var. Burada mesela pimler var. Bunlar var. Burada mesela bu malzemeler var. Burada yaylarım var. Burada mesela karışmasın diye küçük vidaları buraya ayrıca koydum. Burada mesela boy somunlarım var. Yine aynı şekilde burada da vidalarım var. Aynı şekilde burada da vidalarım var. Burada da pullarım bulunuyor. Yani arkadaşlar, düzenli bir çalışma ortamı için bir elektronik sever olarak atölyenize bulundurulması gereken bir ekipman olduğunu düşünüyorum. Yine farklı tipte, farklı çekmece kombinasyonlarının bulunduğu organizerler de var. Ama en çok hoşuma giden, kullanışlı ve ihtiyacıma uygun olanın bu tip organizer olduğunu düşündüm. Ve kullanırken de memnunum. Sizler de koyacağınız malzemeye, malzemenin boyutuna, malzeme miktarına, organizeri koyacağınız alana göre uygun bir organizer alarak daha düzenli bir çalışma yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Serimizin diğer videosunda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlar yapmanız dileğiyle. Hoşça kalın.